Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin bol bol çiçek açabilmesi için orkide kök ve yapraklarının nasıl bir bakım yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Ve bunun için iki farklı metottan bahsedeceğim ve çok önemli püf noktalara değineceğim. Orkideler bu şekilde eğer aktif ve sağlıklı köklere sahip olurlarsa, sağlıklı yapraklara sahip olurlarsa bol bol yeni çiçek dalı çıkarırlar. Sonbaharın gelmesiyle orkideler için tam bir çiçek çıkarma dönemi. Bugün sizlere orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için yapacağım birinci metottan hemen başlamak istiyorum. Orkideleri bugün tarçın kullanacağız. İlk olarak birinci yöntemimiz için çubuk tarçın kullanacağım. Hemen yakından gösteriyorum. Bu gördüğünüz tarçın kabukları orkide bakımında çok faydalı. Bunu ilk olarak nasıl kullanacağız? Hemen birinci metodumuza geçelim. Bir tencereye bir tane çubuk tarçın koyuyorum. Ve üzerine 1 litre su koyuyorum. Daha sonra bunu ocağın üzerine koyup altını açacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başladı. 10 dakikadır kaynıyor. Sadece 10 dakika kaynatıyoruz ve şimdi ocaktan alıyorum. Ve bunu serin bir yerde bekleteceğim. Orkide bakımında ilk yapılması gereken orkidenin kök ve yapraklarını kontrol etmek. Elimde gördüğünüz orkidenin yaprakları gayet sağlıklı görünüyor. Canlı ve parlaklar. Hemen saksı içindeki köklerine bakıyorum. Saksı içindeki kökleri de gayet sağlıklı, yeşil ve aktif. Bu orkidemizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkidenin çiçek dalı yoksa nasıl çiçeklendirebiliriz? Hemen ilk yapmamız gereken birinci püf nokta önceden çiçek döktüğü dalın budamak. Bunlar dolu boğumlar, yani içinden yeni çiçek dalı çıkabilir. Bunlar da boş boğumlar, çiçeği dökülen boğumlar. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından keskin bir makas ile kesiyoruz. Kestikten sonra ikinci püf nokta, kesilen yerden orkidenin öz suyunu kaybetmemesi için toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın benim orkidelerde sürekli kullandığım bir baharat. Kesinlikle orkide bakımında çok önemli. Toz tarçın özellikle içinde bulunduğu antioksidan özelliği sayesinde bu tarz orkide bakımlarında çok fayda sağlıyor. Bakın kesilen yerin kısa sürede kurumasına yardımcı olacak ve böylelikle yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak. Bu da yine elimde bakın bulunan bir orkidem. Bu orkidemin bu kestiğim dalları, kesilmeyen dalı ise gördüğünüz üzere sararmaya başladı. Bu yüzden orkidelerde kesinlikle budama işlemini geciktirmeyin. Mutlaka orkideniz çiçeklerini döker dökmez hemen budama yapın. Evet, şimdi budama işlemi yapacağım. Gördüğünüz üzere sararmanın bittiği yerden kesiyorum. Fakat kestiğim zaman kurumanın devam ettiğini gördüm. Bu yüzden bakın yeşil olan yeri görünceye kadar kestim. Yine aynı şekilde üzerine toz tarçın dökeceğim. Zaman ile toz tarçın döktüğümüz yerler kuruyacak. Evet, artık su yeterince soğudu. Şimdi süzüyorum. Ölçü olarak 200 milim tarçınlı su kullanacağım. Ve bunun üzerine 400 milim su koyuyorum.
Şimdi orkide bakımında yine önemli üçüncü püf nokta, su vermeden önce köklere bakın. Eğer kökler bu şekilde gri ise su verin. Şimdi hazırlamış olduğumuz doğal gübremizi orkidelerime veriyorum. Her bir orkide saksısı için 5 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Yine bakın, özellikle kökleri çok çürüyen ve kalmayan kökleri varsa bu tarz orkidelerde de mutlaka yine kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü saksı içerisindeki çürüklerin durmasına yardımcı olur. Tarçınlı su hem orkidenizi böceklerden ve hastalıklardan korur, hem de orkidelerinize gübre olarak bol bol yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Orkidelerde yaprak sararmaları, dal sararmaları varsa yine tarçınlı suyu tavsiye ederim. Bol bol yeni yapraklar ve canlı sert yaprakları sahip olmasına yardımcı olur. Hemen sonuçları gösteriyorum. İkinci yöntem, yine 200 ml tarçınlı suyu alıyorum. Bu yöntemde orkide yapraklarını dezenfekte edeceğiz. Tarçınlı su orkide yapraklarında oluşabilecek hastalık ve böcekleri de uzaklaştırır. Eğer orkidelerinizde yaprak hastalıkları varsa mutlaka tarçınlı suyu kullanın. Bu tarz sıvı bitki besinlerini düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Haftada bir ya da 2 haftada bir orkide yapraklarını bu şekilde silebilirsiniz ve böylelikle orkidelerinizin yaprakları daha canlı ve sert olacaktır. Evet, orkidelerimdeki sonuçları gösteriyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Orkidelerinizin bol bol çiçek dalı açabilmesi için bu anlattığım püf noktalara mutlaka dikkat ederim. Dikkat edin lütfen. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.